Cümleten hayırlı sabahlar. Bugün 6 Ekim 2025. Son 3 günün günlüğünü anlatacağım. Dün misafirlerimiz vardı. Bu sebepten dolayı videoyu çekemedik. Videoyu şu an ben çekiyorum. Evet. Cuma günü derslerde Keloğlan hikayesiyle başladım. İşte bir köyde yaşayan bir Keloğlan, fakir bir anası var. İşte neydir o, böyle açgözlü bir tane de bey var. Köydeki herkese zulmeden. İşte oduna giderken bir tane kuş buluyor yaralı, yardım ediyor. Kuş dile benden ne dilersen diyor. Hikaye bu şekilde devam ediyor. Böyle bizim kültürümüzü, şeyimizi anlatan Keloğlan'ın resmini falan gösterdim çocuklara. Çok hoşlarına gitti. İşte bunun üzerinden bizim kültürümüzü anlattım. İşte burada nasıl avlanmak çok önemliyse bizim için de tarla, hani meyve, sebze, bağ, bahçenin önemini anlattım. Dengeleri vesaire şey. Ondan sonra işte bir kötü insan, normal insan, iyi insan yani formülası ortaya çıkardık. İşte kötü insan kendisi için 1 milyon dolar isteyen, ayrıca diğer herkesin de fakir olmasını isteyen insana kötü diyoruz. Çünkü bir insanın kötü olabilmesi için sadece kendisine bir şey istemesi değil, başkalarına da hakkında başkaları için kötü bir şey istemesi gerekiyor. Normal insan sadece kendisi için 1 milyon dolar istiyor. İyi insan da herkes için 1 milyon dolar istiyor. Yani iyi ile kötü arasındaki fark kendiniz için ne istediğiniz değil aslında, herkes için ne istediğiniz. Bu sizin iyi ve kötü bir insan olduğunuzu belirliyor şeklinde bir şey yaptık. Tabi bu felsefi olarak daha da fazla tartışılabilir, daha da fazla konuşulabilir. Ben o an öyle bir şey canlandı zihnimde. Bu şekilde çocuklara anlattım. Hoşlarına gittiğini düşünüyorum. Bayağı ilgi duyarak dinlediler. Onun devamında Cuma günü sabah koşusuna çıktım ilk defa. İşte şimdi de inşallah eğer şey yapabilirsem çıkacağız Ertuğrul'la beraber. Havada hissedilen -12, -14 ama gerçekten çok güzel oluyor. Hani böyle havalar çok çok kötü olana kadar gitmeyi çıkmayı planlıyoruz bakalım. Allah nasip ederse. Evet, Cuma günü aynı zamanda akşam badminton vardı. Badminton'a gittik. Orada da bir sürü insanla hani muhabbet, sohbet etme fırsatınız oluyor. Şey yapma fırsatınız oluyor. Buradaki insanlarla daha çok tanışma, kaynaşma, samimiyet yani fırsatı doğuyor. O da çok güzeldi. Normal artık gündelik aktivitelerimize döndü. Hani her gün hafta içi akşamlar 2 spor faaliyetleri. Notlarıma bakayım. Cumartesi günü aslında bir sürü planımız vardı. Annem işte okul müdürüyle beraber balık tutmaya gideceklerdi. Buraya 2-2,5 saat uzakta bir yere ama hava çok soğuktu. Hani arabayla değil ATV'lerle gidiyorlar. Burada ATV'ye Honda diyorlar. Hani ilerleyen videolarda Honda dediğimde bunu anlatmış oluyorum. Ve ATV üzerine 2-2,5 saat ve hem de havanın soğukluğu vesaire hani annem için zor olacağını söylediler. Daha başka bir zaman havanın daha açık olduğu, güzel olduğu bir zaman gidelim dediler. Aynı zamanda yine bir öğrenci, babamın bir öğrencisi onları fok balığı avlamaya çıkaracaktı. Hani botla beraber fakat çok fazla rüzgar vardı. O da iptal oldu maalesef. Benim birkaç öğrencimle beraber 11. sınıflardan beraber radarların oraya gittik. Ee, Güzel bir yürüyüş oldu. Ondan sonra radarlara tırmandık. Hatta tırmanmadan önce radarların yanında büyük bir bina var. İçine girdik. Böyle terk edilmiş bir yer. Hani daha öncesinde işte radarların bakımı, korunması için kullanılan bir yer galiba. Böyle gerçekten hani önümüzdeki haftaki videolarda yani önümüzdeki haftaki pazar günkü videoda işte çıkacak videolar vesaire ama böyle hakikaten bir korku filminde hani terk edilmiş ya da böyle bir zombi istilasına uğramış bir dünyanın işte terk edilmiş şeylerini çekerler ya. Burası gerçekten böyle bir film seti gibi. Sanki böyle bir 3-4 aylık bir film çekilecekmiş ya da bir yıllık bir film çekilecekmiş. Buraya gelip bu seti kurmuşlar yani bu kasabayı kurmuşlar gibi hissettiriyor bazen. İşte orayı gezdik. Ondan sonra radarlara tırmandık. Ee, Bayağı yüksekti. Tepeden manzarası güzeldi. Hani güzel de bir kardiyo sistemi gibi gördüm. Hani
radarlara kadar koşmak, bir 3-3,5 kilometre orada merdivenler yukarı çıkmak, ondan sonra aynı merdivenleri inmek ve ondan sonra geri işte koşarak eve gelmek, işte evde de şınav, mekik, barfix neyse vesaire, böyle güzel bir kardiyo sistem olabilir. Hani 1,5-2 saatlik düzenli yapıldığında. Onun dışında ne oldu bakayım. Cumartesi günü film gecemizdi. Film izledik. Onun öncesinde tabii öğrencilerle gittik. Dönüşümüzde işte Tim Hortons'a uğradık. İşte bir şeyler işte yedik içtik hep beraber. Sonrasında bir tane öğrencim hani benimle beraber bizim eve geldi. Hani beni bırakmak için gelmişti ama ben içeri davet ettim. Hani bir yarım saat 45 dakika board game oynadık. Skull oyununu ve hurma ikram ettim. Hayatında ilk defa hurma yedi. Çok sevdi gerçekten. Hatta işte pazar günü, bir sonraki gün yani dün de bize misafirliğe geldiler. Hani şöyle bir konuşma geçmişti aramızda. İşte sen bana hani balina eti getir, ben sana Türk yemeği vereyim gibisinden falan. Hani diğerlerinin yanında çok hani mutlu olmuştu. Ben de dedim ki hani neden eve davet etmeyelim ki şey olarak. O şekilde işte cumartesi akşamından yazdım. Ayrıldıktan bir iki saat sonra gençlere. Onlar da tamam dediler. Bizim eve geldiler. İşte pazar günü. İşte fırında tavuk. Ondan sonra işte tereyağına pilav yaptık. Mercimek çorbası yaptı babam. Ve çok çok hoşlarına gitti. Yani çok lezzetli olduğunu söylediler yemeklerin. Ve gerçekten çok da güzel yedik. Yani ben çok böyle hani yemezler mi, şey yaparlar mı, sever mi, sevmez mi falan filan diye düşünürken hepsini çok sevdiler. Çok mutlu olduk. Gerçi insan yedirmek çok güzel bir hissiyatmış. Hani bakıldığında ilk defa bir öğretmenlerinin hani evine misafirliğe gelmişler. Hani hayatlarında onu söylediler. İşte sizin için normal bir şey mi dediler, hani misafirlik vesaire falan. Ben dedim normal. Hani özellikle bizim aile için hani Erkam'ın evi tabirini anlattım. Hani nasıl hani misafirliği seven, işte insanlara ikram edilen bir ev literatüründe olduğunu bizim kültürümüzde. Onun dışında benim adamın direkt hani fiili olarak ikram etmek, birine bir şey vermek, hani ona misafirperverlik yapmak, karnını doyurmak manalarına geldiğinden bahsettim. Yani öyle güzel bir diyalog oldu. Evet, beraber yemek yedik. Hatta yemeği yedik. Yer yemez hani bir tane öğrencim tam ben gidiyorum o zaman dedi. Nereye dedim, eve dedi. Hani bitmedi mi dedi yemek. Dedim yemek bitti de hani müsaitsen beraber oturalım. Ne bileyim bir şeyler yeriz, içeriz, işte muhabbet ederiz, oyun oynarız falan. Olur dedi, çok yani hoşlarına gitti herhalde. Yani çok mutlu olmuştu yani şey olduklarını. Kaşlarını kaldırdılar. Hani kaşlarını kaldırmak evet demek. Kaşlarını kaldırıp gülümsemek hani bayağı böyle bir hani mutluluk şeyine varıyor burada. O şekilde işte Monopoly oynadık bayağı bir. Güzel oldu bir saat 20 dakika, bir saat 25 dakika. Sonrasında Skull oyununa geçtik. Hani işte bir 9 çeyrek kadar falan. Bizdeydik 6 ile 9 çeyrek arası. Çok güzeldi gerçekten. Çok böyle eğlenceliydi. Hani biz de burada vaktimizi kaliteli güzel geçirmiş oluyoruz. Hani çünkü buradaki en büyük sorunlardan biri yalnızlık. Ben buraya gelmeden önce hani burada daha önce çalışmış bir arkadaşım hani bana onu demişti. Buradaki en büyük sorun yalnızlık demişti. Yani yalnız kalmamaya çalışıyoruz belki de. Bakalım hani gerçekten güzel gidiyor. Güzel şey oluyor. Bu arada bir de şey söyleyeceğim. Notlarıma yazmışım. Ee, Annem dün yani cumartesi pazar ilk tohumlarını ekti. Bakalım nasip kısmet neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Ee, Hayırlısı. Öyle. Kendinize çok iyi davranın. Hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Kim nereden izliyorsa. Hoşçakalın.